Baki merhum her eserinde olduğu gibi söz ülkesinde nasıl bir sultan olduğunu yine göstermiş. Ehli vahdet diyor, kainatın akılü danasıdır. Bu dünyada diyor, kainatta en akıllı, en arif, gözü açık, kalp gözü açık kişi kimdir diye sorarsanız ehli vahdettir diyor. Yani o birlik şuuruna kemaliyle sahip olan, ermiş olan kişidir. O birlik, vahdet ehli olmak. Elbette önce insanın özündeki birliktir, kendi dinamiklerinin birliğidir ama bu tabii her manada geçerli. Zira ailede birlik, millette, devlette birlik. Her türlü gücün tek bir noktada toplanıp, hedefe odaklanıp, yek cihet, yek kalp, yek göz olma durumu. Eğer bu olmazsa ne kadar güçlü olursanız olunuz, darmadağın olmak kaçınılmazdır. Cihet-i askeriyede bir temel kaideden bahsedilir. Başarıya ulaşmak için, fethi gerçekleştirmek için asırlar boyunca her asırda geçerli olan 3 temel kaide. Hedef tespiti 1, sıklet merkezi tayini 2, enerji tasarrufu 3. Eğer bu üçünden birinden noksanlık olursa, hedef şüpheli, nereye gideceğini bilmiyorsun. Hani o meşhur La Fontaine hikayesinde şöyle bir hadise anlatılır. Ormanda kaybolmuş olan kahramanımız karşılaştığı akıllı sincaba sorar. Ben nereye doğru gitmem lazım? Çünkü önünde 3-4 yol ayrılmıştır. Nereye gideceksin diye sorar. Hedefin neresi? Bilmiyorum der. O halde hangi yola gitsen fark etmez der. Hedefi olmayana hiçbir rüzgar yardım etmez. Ehli vahdet kainatın akıllı danasıdır. Merdi fari alemin mümtaz ve müstesnasıdır. Fari olan er kişi alemin mümtazıdır, müstesnasıdır. Seçkindir, istisna bir kişiliktir, model şahsiyettir. Peki ne demek merdi fari? Kendisine lazım olmayan şeylerle vaktini meşgul etmeyen insan demek. Feragat kılmış. Lüzumsuz şeylerden feragat kılmış. Biliyor ki bu dünyada lazım olmayan yükleri sırtına almak sadece çıkacağı uzun yolculukta işini zorlaştırır, hesabı zorlaştırır o kadar. Hiçbir faydası olmaz. Burada yolcusun, yolcuysa geçip gidecektir. Burada ne kadar eteğine taş toplarsan işin o kadar zorlaşır. Minnet hüdaya, devleti dünya fena bulur. Baki kalır sahifeyi alemde adımız. Ben Allah'a teşekkür ederim ki minnetim hüdayadır ki bu gördüğünüz herkesin gözüne batan, herkesi imrendiren devlet, saltanat, makamlar geçicidir ve unutulacaktır. Bizim ismimiz ise acizane alem sayfasında kıyamete kadar asılı kalacaktır. Tabi maksat burada kuru bir övünme değil. Böyle bir hafifliğin içinde olacak şairimiz yok Allah'a şükür. Ama denilmek istenen şudur. Dünya makamları değil kalıcı olan irfan, marifet, hakikati kavrayış makamlarıdır. İşte o kalıcıdır. Nev'iya lazım değil olmak filan ibni filan, marifet kesbeyle tabir Adem ol Adem gibi. Filancanın oğlu olmak, filancanın oğlu filan falanca olmak önemli değil. Bunlar insana bir şey kazandırmaz. Sen marifet kazanarak kendin kemal sahibi ol, irfan ehli ol. Manen tekamül etmezsen maddi kazançların sadece kaportayı boyamak mesabesinde kalır. Hiçe gider diyor. Ömrünü zayi etme. Çünkü o bir defa verilir, kazası yoktur. Habgâh-ı alem eydil herkesin rüyasıdır. Bu dünya diyor gaflet içinde uyuduğun bir yatak gibi bir şeydir diyor. Ve herkes burada rüyalar görür. Burada olup biten rüya mesabesinde olan şeyleri ise hakikat zannederek avunur. Müminin siccinidir, kafirlerin mevasıdır. Son derece kritik bir ifade. Mümin için cehennemdir. Kafir için ise cennettir. Bu ne demek şimdi? Nasıl oluyor iman sahibi için dünya cehennem gibidir de imandan mahrum olanlar için cennet sayılır? Bu ne demektir? İşte bu soruyu mana ikliminin saltanatına bir hakkın sahip Abdülkadir Geylani Hazretlerine Müslüman olmayan biri sordu. Dedi ki, ey Abdülkadir, dünya müminlerin cehennemi, kafirler için de cennettir diye hadis var. Doğru mu? Doğru der Hazreti Şah Abdülkadir. O halde der, ben mümin olmadığıma göre ben şimdi cennetteyim. Sen de mümin olduğun için cehennem hayatı yaşıyorsun, öyle mi der? Evet, düz mantık yürümektedir. Zekidir soruyu soran kişi. Evet der, öyledir der Hazreti Abdülkadir. Fakat
soru ve cevap sahiplerinin durumu öyle ki tam tersini işaret ediyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri ihtişamla çok pahalı bir atın üzerinde, son derece pahalı giysiler içerisinde, göz kamaştıran bir saltanat içindedir. Nasıl olur senin bu halin cehennem? Soruyu soran kişi ise sırtında odun taşımakta olan, kan ter içinde kalmış, dağdan getirdiği 3 odunla evine ekmek götürmeye çalışan bir zavallıdır. Ben de cennetteyim, nasıl olur der yani. Olacak iş değil diyerek kendi mantığı, kendi düşünce tarzıyla hadis-i şerifi haşa tenkide kalkışır. Soru suçlayıcıdır. Abdülkadir Geylani Hazretleri lütfeder, attan iner. Ve büyük bir keramet göstererek sağ kolunu açarak oradan pardesüsünün yeninden Cennet-i Alâ'yı sual sahibine gösterir. Adam bir bakar aklı başından gider. Öyle güzellik, öyle ihtişam. Nefesi kesilir ve orada Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni de görünce çekilir ve der ki sen bana ne gösterdin şimdi? Cenneti gösterdim. Orada da biiznillah bize ait olan vaziyeti gördün. Eğer sen oradaysan der, dünyada hakikaten cehennemdesin der. Birinci kısım hallolmuştur yani. Diğer yenini açar, orada da cehennemden, siccinden bir manzara gösterir. Kendisi de bizatihi oradadır. Çıldırır korkusundan adam. Eğer oraya gideceksem, yerim orasıysa, sırtımda odun da olsa, aç da kalsam bu dünyada hakikaten cennetteyim der. Oldu mu der şimdi Abdülkadir Geylani Hazretleri? Olmadı der. Bana kelime-i şehadeti telkin et de ben de o sınıfa dahil olayım. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin muhteşem bir merhametidir. Kerameti öyle göstermeyi istemezler, hatta utanırlar ama öyle bir durum söz konusudur ki artık o adamcağızı kurtarmak lazım. Hay sormuş da lütfedip gösterirler ve işi bitirirler. İşte bu mısrada tam bu anlatılıyor. Müminin siccinidir, kafirlerin mevasıdır. Örfi Mahmud bir mısrayla bizim yarım saatte zor anlattığımız şeyi söyleyip geçmiş. İzzücaha talip olmak nefsinin ivasıdır. Burada makama, şöhrete, izzete, önünde insanların eğilmesine filan talip olmak ise ancak nefsinin ihvasıdır. Nefsinin seni aldatmasıdır. Bunların bir kıymeti yok. Bunların peşine düşme. Herkes önünde eğilse ne olacak? Toprağa girmeyecek misin? Kefene sarılmayacak mısın? Mühim olan hakikatte Cenab-ı Hakk'ın sevdiği olmak ve gerçek devlete, saltanata ermektir ey kişi diyor ve sözü Kanuni merhuma yine bırakıyor. Saltanat dedikleri ancak cihan gavgasıdır. Olmaya bahtı saadet, dünyada vahdet gibi. Sevgili seyircilerimiz, şu ana kadar okuduğumuz bütün mısralarda cihan saltanatına karşı mana saltanatının üstünlüğü çeşitli örneklerle gösteriliyor. Ve fakat padişahın saltanatına, devlet başkanının saltanatına demediğini bırakmayan şairlerimiz konu aşk olduğu zaman aşkın sultanı olan güzelin saltanatı karşısında söyleyecek hiçbir şey bulamaz ve tam kayıtsız şartsız teslim olur. Abbasi halifesi Harun Reşid'i her fırsatta hizaya getiren, ikaz eden, onun mağrurlanmasına asla fırsat vermeyen bir Behlüldana vardı yanında. Görünüşte deli, hakikatte veli olan o zat, en küçük bahaneleri bile çok iyi değerlendirir ve Halife Harun Reşid'i kendine getirirdi. Bir defasında boş bulunan koltuğuna yanlışlıkla oturmuş gibi gider ve oturur Behlüldana. Öyle ya, devlet başkanının koltuğuna oturulur mu hiç? Görevliler hemen yaka paça uzaklaştırırlar, biraz da tartaklarlar. Çekilir bir kenara, ağlar vaziyetteyken Harun Reşit gelir. Niçin ağladığını sorar, yerine oturdum da beni dövdüler der. Eder, koskoca adama 2 tokattan dolayı bu kadar ağlamak yaraşır mı? Niye çok ağlıyorsun böyle? Sanki dünya yıkılmış gibi der. Behlüldana şu cevabı verir. Kendim için değil, senin için ağlıyorum ey Harun. Harun, dayağı yiyen sensin, bana ne olmuş ki diye sorunca, görmüyor musun? Şu koltuğa 2 dakika oturdum, başıma gelene bak. Sen ömrünü orada geçiriyorsun. Senin için ağlıyorum ey Harun. Bu defa ağlamak sırası artık Harun'dadır. Ve tabii sorar, ne yapayım öyleyse diye.
Zulümden uzak dur, adaletten asla ayrılma ki hesabın kolay olsun ey Harun.